Evet. Viking teknemizi su kontraplağı ile laminasyon kaplama yapacağız. Teknemiz 38 aydır karada. 3 seneyi geçti hemen hemen. Ahşapların durumu kötü. Lamine edeceğiz tekneyi. Öncesinde üstteki boyayı kazıdık. Çürük tatlarını çıkardık. Çivileme işlemi yapacağız. Bir kısmına yaptık çivileme işlemini. Evet, çivileme işlemi bittiğinde armaz dolgu macunuyla bitirdikten sonra tekrar sileceğiz. Kazıma işlemimizi tamamladık. Çürük tahtaların olduğu yerleri yenileriyle değiştirdik. Şu anda çivileme aşamasındayız. Teknemizi görüldüğü üzere çiviliyoruz. Çivileme işleminde çivileri tam çakmıyoruz ilk önce. Ki nereye vurup vurmadığımızı bilmek için ilk önce çivileri dışarıda bırakılacak şekilde komple çiviliyoruz. Daha sonra onları gömme aşamasına geçeceğiz. Evet. Daha sonra armolgu macunu uygulayacağız. Bu aşamada bitti olacak. Evet arkadaşlar, teknemizin birinci kat kontraplak kaplama işlemine başladık. Kontraplakları alıştırıyoruz. Alıştırdıktan sonra Teknomarine laminasyonda kullanılan epoksi yapıştırıcısıyla uygulama yapıyoruz. Şöyle göstereyim. ESA 3000 denilen bir malzeme. Kıvamlı yapıştırma işleminde kullanılıyor. Biz bunun içine biraz da mikrofiber toz ekliyoruz. Daha yoğun hale getiriyoruz. Çok sağlam bir işlem meydana geliyor. Evet. Birinci kat uygulamadan sonra ikinci kat uygulamaya geçip elyaf kaplayacağız. Epoksi yapıştırıcımız biraz pahalı bir malzeme ama çok ciddi verimli sonuçlar elde ediyoruz. Deniz tutkalına veya poliüretan macunlara benzemiyor. Atma riski hiç yok denilebilir. Mükemmel bir emicilik var. Tahta çok güzel emiliyor yapıştırıcıyı. Çok sağlam bir laminasyon oluyor. Tekne kaplayacak arkadaşlar bu ürünü tercih edebilir. Daha ucuz tercih ederlerse elyaf kaplamada kullanılan ARC'nin epoksi reçinesi de aynı şekilde mikrofiber tozla karıştırılıp bir yapıştırıcı elde edilebilir. İkinci katı öyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü Teknomarine'in bu SO3000 oldukça pahalı bir malzeme. Diğer elyaf epoksilerle hemen hemen iki misli bir fiyatı var. Ama bu işlem bir kere yapılıyor. Geri dönüşü yok. O nedenle kontraplakların epoksi ile yapıştırılması önerilir. Deniz tutkalı dediğimiz malzeme bir süre sonra mantarlaşabiliyor, tahtayı salabiliyor.
O nedenle pek tercih etmiyoruz. Ucuz olduğu için bazı arkadaşlar o şekilde kaplıyor. Evet. Birinci kat uygulamamızdan sonra ikinci kat uygulamamıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Teknemizin iki kat kontraplak uygulaması bitti. Sızıntıları, akıntıları, çıkıntıları güzelce düzledik. Kontraplak aralarında kalan boşlukları yine aynı malzemeyle doldurduk. Bütün kontrollerimizi yaptık. İki kontraplak arasında hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Evet. Bu aşamadan sonra elyaf sarma işlemine başlıyoruz. 200'lük elyaflarımızı yine ARC'nin epoksi reçinesiyle uygulayacağız. Arzuya göre iki kat da uygulanabilir. Biz tek kat uygulayacağız. Tek kat yeterli. Çünkü güzel bir lamine yaptık. Kontraplaklarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Çok ciddi boşluklar yok. Evet. O nedenle 200'lük örgü elyafı ARC epoksi reçinesiyle uygulayacağız. Marin tip reçineyle. Elyaflarımızı küçük takoz parçalarıyla teknemizin elinin boyuna göre kesiyoruz. Bu şekilde. Kullanacağımız reçinenin miktarına göre elyaflar bu şekilde asıyoruz. Daha sonra altına reçineyi sürmek suretiyle güzelce boşluk bırakmayacak şekilde epoksi rulosuyla uygulamamıza başlayacağız. Evet arkadaşlar. Karyamız çepeçevre, karina dahil komple sarıldı. Motor dışarıda olduğu için tekneyi yan yatırma şansımız da olmadı. Biraz zor bir uygulama yaptık. Ama gayet başarılı. Dört dörtlük bir laminasyon meydana getirdik. Gördüğünüz üzere epoksimizi de sardıktan sonra macun uygulamasına geçeceğiz. 2 ila 3 kat macun uygulaması. Dileğe göre epoksi macun, isteğe göre de poliüretan macun da uygulanabilir. Kayığımızı boyayıp işimizi sonlandıracağız. İki kat macun uygulama işlemimizi tamamladık. Şimdi zımparamızı yapıyoruz. Zımpara işleminden sonra astar ve boya uygulaması yapacağız.